İnanılmaz bir yağmur var dışarıda ama kitaplardan bahsetmek için daha güzel bir zaman olamaz sanırım. Merhabalar. Hepimizin okuma zevkleri var ve konfor alanı dışında okumalar yapmak pek de her zaman tercih ettiğimiz şeyler olmuyor. Bu ne kadar güzel ve ilgi çekici olsa da bazen diyoruz ki evet, bu havada bir şeyler okumak istiyorum. Bu bir mevsim olabilir, bir ruh hali olabilir, aynı yazım tarzı olabilir ya da konu olarak aynı kitap türü olabilir. Bir okuma slumpundan çıkmak için de böyle bir tanıdık gelen ve sevdiğimiz tarzda kitabı bulduğumuzda çok seviniyoruz. Şimdi listeleyeceğim bu kitapları okurken bana başka kitapları çokça hatırlattığını hissettim. Sizin de bildiğiniz ve sevdiğiniz bazı kitaplar varsa bu listenin içinde onlara benzeyen farklı kitaplar bulmanıza yardımcı olacağını umuyorum. O zaman şimdi başlayalım. İlk sırada Knut Hamsun'dan Açlık kitabı var. Bu kitabı sanırım bilmeyen yoktur. Kendini keşfetmeye çalışan bir yazarın çektiği zorlukları ve her şeye rağmen kitabın neredeyse sonuna kadar yolundan dönmemesini ve bu süre boyunca da aslında çok zor durumlarla karşılaşmasını konu alan bir kitaptı. Bu kitaba alternatif olarak ben George Orwell'dan Paris ve Londra'da Beş Parasız isimli bu kitabı buldum. Alternatif olarak demek doğru değil aslında. Karakterlerin karşılaştıkları o zor durumları sanki kendim yaşıyormuşum gibi empati kurabileceğim bir havada yazılmıştı bu iki kitapta. O yüzden eğer Knut Hamsun'dan Açlığı sevdiyseniz George Orwell'ın Londra ve Paris'te Beş Parasız isimli bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. İkinci sırada belki de çok bariz görünen ama arasındaki bağlantıları benim aslında çok yakın zamana kadar kurmadığım, aslında bu videonun da ortaya çıkmasını sağlayan kitap benim için Lewis Carroll'dan Alice Harikalar Diyarında oldu. Bu videonun ortaya çıkmasını sağladı derken aslında yakın zamanda Lost dizisini izlemeye başladım. Orada da bildiğiniz gibi çokça böyle edebi göndermeler oluyor. Oradaki kitap listesine bakarken adanın çokça Alice Harikalar Diyarına kitabına benzetildiğini gördüm. Buna paralel olarak C.S. Lewis'ten Narnia Günlükleri, Aslan Cadı ve Dolap isimli bu kitaba da çok benzediğini gördüm o listede. İkisinde de belli kişilerin girebildiği bir dünya var, paralel evren var, zamanda bükülmeler var. Ve bu ayrıntıları o dizide yakalayabilmek çok eğlenceli oldu. Yakın zamanda yaptığım okumalardan ortaya çıkan biri de Tolstoy'dan Ivan İliç'in Ölümü isimli bu kitabı eğer okuyup sevdiyseniz buna çok benzeyen bence. Charles Dickens'tan Bir Noel Şarkısı isimli bu kısa roman oldu diyebilirim. İkisinde de ana karakterin ölmeden önceki anında aslında kendine hesaplaşmalarını görüyoruz burada. İki kitapta tabii farklı bir yerden yaklaşıyor olaya. Kendiyle hesaplaşma anı iki kitabın ortak noktası olduğu için benzediğini kesinlikle söyleyebilirim. Yine yakın zamanda yaptığım okumalardan biri olan Jonathan Swift Gulliver'in Gezileri kitabını okuduktan sonra bir de buna benzettiğim başka bir kitap okudum. Gulliver'in gezilerinde fantastik öğelerle bezenmiş bir sistem eleştirisi görüyoruz. Aynı zamanda insanlığın kendisine olan da bir eleştiri var burada. Bu oldukça hoşuma gitmişti. Yani çok sevdiğim kitaplardan biri hala. Ben buna paralel olarak zaten çok benzer zamanlarda, yakın zamanlarda yazılmış Voltaire'den Candide isimli bu kitabı bitirdim. Voltaire'de kendi zamanında yine Leibniz isimli bir filozof var. Onun aslında düşüncelerini hicvetmek için bu kitabı yazıyor. Gulliver'in gezilerinde olduğu gibi Candid'de de çok fazla güldürü öğeleri bulunuyor. Hem güldürüyor hem düşündürüyor diyebileceğimiz iki tane kitap olduğu için bunların da kesinlikle birbirine çok benzediğini ve aynı hisleri yaşattığını söyleyebilirim bana. Benim Oscar Wilde'ın bir serzeniş mektubu niteliğinde gördüğüm De Profundis isimli bu eserini okuduktan sonra da 2025 yılında yaptığım bir okumayla bunu çokça benzettiğimi fark ettim. Bu aslında bir mektup olmak için çok kalın bir eser ama bence içerik niteliğiyle kesinlikle bu iki eser birbirine çok benziyor diyebilirim. Buna çok benzettiğim eserde Margaret Yourcenar, Alexis ya da Beyhude Mücadele'nin kitabı diyebilirim. İkisi de böyle sevdiği kişilere bir şey açıklama ya da Oscar Wilde biraz da böyle bir serzenişte bulunuyor daha çok diyebiliriz ya pişmanlıkların kitabı gibi. Burada da belli bir pişmanlık var. Onu aslında kendini açıklama niteliğiyle yazıyormuş gibi karakter. Burada Oscar Wilde tabii kendi ağzından yazıyor. Yursenar'ınki öyle değil. Bir karakter ağzından yazıyor. Benim için 5 yıldızlık bir okuma olan Alexis'i de kesinlikle okumanızı öneririm. Sıradaki kitabımız Viktor Frankl'dan İnsanın Anlam Arayışı. Bu da çok satan kitaplardan biri bildiğim kadarıyla ve sanırım bilmeyen yoktur yine. Bu kitapta bir yaşam mücadelesi, ona bağlı olarak da aslında neden hayattayız, neden hayata tutunmaya çalışıyoruz gibi bir şeyi araştırmaya çalışıyor. Burada da logoterapi ile aslında bu yöntemi yapıyor. Yine uluslararası çok satan bir kitap olan Ikigai, Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı isimli
Bu kitabı okurken fark ettim aslında. Frankl'ın sunduğu logoterapi yöntemini geliştirme yolunda bu Ikigai isimli aslında Japon kavramını ortaya çıkarıyor kitabın yazarı İspanyollar. Kitabı henüz bitirmedim ama ikisi de yaşamınızın amacını nasıl oluşturmanız gerektiğiyle alakalı bir yönden geldiği için bu kitapların oldukça benzediğini söyleyebilirim. İnsanlığımı Yitirirken isimli kitabından tanıdığımız Osamu Dazai'nin Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler isimli bu kitabını okumuştum. Osamu Dazai burada kendi kültüründen gelen fantastik öğeleri hikayeleştirerek bir sürü farklı öykü oluşturuyor. Ben buna çok benzettiğim John Steinbeck'ten Krizantemler isimli bu kısa öyküyü okumuştum. Hayal gücünü zorlayan fantastik ve alegorik ögeler bakımından iki kitabına çok benzediğini söyleyebilirim. İkisi de çok keyifli bir okumaydı. Böyle iç ısıtan öyküler vardı. Bu da zaten Steinbeck'in zirvede yer alan öykülerinden biriymiş. Ama ben daha önce hiç görmemiştim. Tesadüf eseri almıştım. Eğer Yeşil Bambu'yu sevdiyseniz bunu da çok seveceğinizi düşünüyorum. Sırada konu bakımından değil ama yazarların kalemi ve verdiği hava bakımından çok benzettiğim iki kitap var. Hatta üç kitap var. Bu kitaplardan ilki Sally Rooney'den Normal İnsanlar isimli bu roman. Yalan olmasın bu kitabı bitiremedim çünkü yazım tarzı ve içerdiği konu bakımıyla bana hiç hitap etmedi. Çok seveni olduğunu biliyorum ama ben o insanlardan biri değilim. Bu aynı hissi yani burada bunu bırakmama sebep olan aynı hissi Tezer Özlü'den Çocukluğun Soğuk Geceleri isimli bu kitapta da aldım. Ben sanki yani bu iki yazar aynı kişiymiş gibi geldi neredeyse. Yazım tarzları yüzünden sanırım başka bir sebep bulamıyorum. İki kitabın konusu arasında hiçbir bağlantı yok ve verdiği hava da farklı. Ama yani çok fazla aynı vibe'ı aldım. Eğer katılıyorsanız bana yani iki kitabı da okuyan biri varsa lütfen yorumlarda belirtirse sevinirim neden bu hissi aldığıma yönelik. Ve bunu görüyor ve artırıyorum. Yine çok fazla satılan ve bütün dünyada okunan Otessa Moshfegh'ten Dinlenme ve Rahatlama Yılım isimli bu kitabı da kesinlikle aynı tadı aldığını söyleyebilirim. Bunu çok büyük bir beklentiyle yine başlayıp maalesef bitiremediğim bir kitap olarak söyleyebilirim. Yani şu Sally Rooney'nin normal insanlarla neredeyse aynı yani aynı yazım tarzını görüyorum burada da. Maalesef o yazım tarzı bana hiç uygun değil. Yine bunu da İnsanların yarısını çok sevdiğini, yarısına nefret ettiğini bildiğim bir kitap. Ben maalesef yine nefret eden o kısımda oldum. Hiç beklediğim o okuma hazzını alamadım ve bunu da bitiremedim haliyle. Şu birbirinden alakasız konuları olan ve hatta milliyetleri de aynı olmayan üç yazarın nasıl bu kadar benzer tarzda yazımları olduğuna gerçekten şaşırdım. Sırada Byung-Chul Han'dan Zen Budizm Felsefesi isimli bu kitap var. Zen Budizminin nasıl bir şey olduğunu ben çok ayrıntılı bir şekilde anlattığını söyleyebilirim. Eğer merakı olan varsa bu önerebileceğim bir kitap. Sonra bundan sonraki bir okumam da Emmanuel Kochiya'dan Bitkilerin Yaşamı Bir Karışım Metafiziği isimli bu kitap oldu. Bu kitap da bana şu şekilde buna bir benzerlik göstermişti. Zen Budizm felsefesinde de böyle boşluk ve doluluk kavramları üstüne çokça duruluyor. Yani olma kavramını olmama kavramıyla eşleyen bir yere geliyor. Burada da aynı şey bitkilerin bakış açısından yapıyordu garip bir şekilde ve aslında bütün yaşamın başlangıcını onlar üstünden oluşturduğunu ve her şeyin nefesinin birbirinden oluştuğunu söyleyen bu Zen Budizm felsefesine çok yakın gördüğüm bir felsefe türü vardı. O yüzden bu ikisini karşılaştırmadan edemedim ve yani karşılaştırmaktan ziyade birbirine eşlemeden edemedim daha doğrusu. Bunu da okurken aşırı zevk aldım. Kesinlikle eğer Zen Budizm felsefesini ya da Byung-Chul Han'ın herhangi bir eserini beğendiyseniz bunu da beğeneceğinizi %100 söyleyebilirim gibi hissediyorum. Biraz bariz bir karşılaştırma olacak ama siz de Yeşil'in Kızı Anne'i sevdiyseniz bence kesinlikle Eleanor Porter'dan Pollyanna isimli bu kitabı da seveceğinizi düşünüyorum. Ben bu Pollyanna'yı yanlış hatırlamıyorsam ya geçen sene ya da ondan önceki sene okumuş olmam lazım. Yeşil'in Kızı Anne, Ellen Montgomery'de 8 kitaplık serinin 5 tanesini bu sene bitirdim. Ve ikisini gerçekten de karşılaştırmadan edemedim ki bunu sadece yapan tek kişi ben değilim. İlk yazılan kitap aslında Yeşil'in Kızı Anne'miş. Buna yakın bir zamanda yazılan Pollyanna eserini de çok benzer ögelerini taşıdığını görüyoruz. Zaten Pollyanna'nın öyküsünü bilmen yoktur. İyi kalpli bir kızın çevresindeki insanlara olan etkisini anlatan böyle
iç ısıtıcı bir hikaye. Aynı öğeleri yetim ve iyi kalpli ve iyiliksever bir kızın aslında çevresi ilişkilerini anlatan Yeşil'in Kızı En serisinde de çok benzer öğeleri görüyoruz. Ben farklı tatlar aldım bu iki kitaptan. Ana karakterlerin özellikleri dışında %100 aynı şeyi anlatıyor diyemem. Biraz farklı yönlere eğriliyor. Ama ikisini de aynı derecede zevk alarak okuduğumu söyleyebilirim. O yüzden eğer onu beğendiyseniz bunu da beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar isimli bu kısa hikayesini beğendiyseniz Paulo Coelho'dan Okçunun Yolu isimli hikayeyi de beğeneceğinizi kesinlikle düşünüyorum. Tolstoy bu kitapta yine erdemli bir yaşamın aslında insanın temel yaşam sebebi olduğunu söylüyor. Okçunun Yolunda da birkaç tane kural veriyor orada okçunun yaşamına dair. Erdemli bir hayatın sadece bir okçuya değil herkesin yaşamını nasıl da mükemmelleştirebileceğine dair bir adım adım size yönlendirme sunuyor. İkisinin de geliş yönü aslında tamamen aynı olduğu için ben bunlardan çok benzer bir his almıştım okurken. Sizin de böyle birbirine çokça benzettiğiniz kitaplar var mı? Merak ediyorum. Benim görüşlerimi doğru buldunuz mu? Sizce bu kitaplar gerçekten birbirine benziyor mu? Benzemiyorsa hangi kitaplara benziyor? Eğer buna yönelik düşünceleriniz varsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.